Balıklar, yükselen burcu balık olan dostlar, 6-12 Mart haftasındayız. Evet, önemli bir hafta. Çünkü Mart ayının en önemli aslında haftası. Çok önemli gezegen geçişlerimiz var ve bu hafta 7 Mart günü bir Başak Burcu'nda dolunay yaşayacağız. Sizin için çok önemli. Değişken grup burçları zaten önemli ölçüde etkiliyor. Size tam 180 derece açı yapan bir dolunay ve aynı gün Satürn yeni bir serüvene başlıyor ve sizin burcunuza geçiyor, Balık burcuna. 7 Mart günü Balık burcuna geçecek ve 2026 Şubat'ına kadar da Satürn burcunuzda ilerleyecek. Dolayısıyla bu dolunayın önemi bu Satürn'ün geçişiyle daha da ciddi olarak aslında güçlenecektir. Öncelikle dolunaydan, haftadan bahsedeceğim. Biraz da tabii ki Satürn geçişinden bahsedeceğim. Bu arada dolunayın etkileri 20 Mart'a kadar sürecek ve siz sevgili balıklar özellikle ilişkiler gündeminizde olacak. Aslında bu yeni bir konu değil, daha önceden beri gündeminizde olan ilişkilerinizle ilgili yapılması gereken, alınması gereken belki sorumluluklar diyelim. İşte bunlar gündeminizde oluyor. Haftanın başlangıç itibariyle pazartesi günü Ay Başak Burcu'na geçecek. Tabii ki dolunayın enerjilerinin güçlü olarak çalıştığı bir gün. Bu arada çarşamba günü saat 5'e kadar da Ay Başak Burcu'nda. Evet, ilişkileriniz dedik. Pazartesi günü ilişki, ortaklık, evlilik, buna benzer iş anlaşmaları gibi konular için. Bu alanlarda bir imza, bir girişim, bir konuşma, bir toplantı vesaire gerekiyorsa bunun için uygun bir gün. Özellikle Güneş'in Uranüs'te de olumlu açısı ve gün içinde diğer gezegenlerin de güzel açıları var. Bence bu alanda destek alıyorsunuz. Çünkü Merkür, Güneş ve Satürn de tabii buraya geçtiği için hepsi burcunuzda. Söz sahibi olabilirsiniz. Zihinsel olarak dalgınlıklar veya biraz böyle gerçeklerden uzaklaşma da verebilir. Hani yanılma payı, zihinsel dağınıklık vereceği için buraya daha kontrollü, aslında daha konsantre olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Salı gününe geçiyoruz ve Dolunay günündeyiz. Dolunay saat tam 15.40'da 16 derece Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Eğer sizin yükseleniniz 16 derecelerde balık veya güneşiniz, ev girişiniz mesela 16 derece Başak ve orada bir eğer gezegeniniz varsa kesinlikle bu dolunaydan tabii ki daha güçlü etki alırsınız. Doğum haritanızın aldığı etkilere göre etki alırsınız. Eğer hiç derecesel olarak bir yakınlık, bir özel bir yerleşiminiz yoksa belki de etki bile almayabilirsiniz. Ama genel olarak anlatacağım sırasıyla bu şekilde gelişecek. Şimdi Salı günü, Dolunay günü güçlü enerjiler var ve tam karşınızda 7. evinizde olacağı için duygusal anlamda etki alabilirsiniz. Ki genellikle zaten dolunaylar duygusal olarak böyle bir gerginlik verir ve aynı zamanda da dolunay ışığıyla o 7. ev dediğimiz alanı ışık altına alacak. Yani belirsizlikleri gösterecek. Bazı dağınıklıklar varsa Başak toparlama burcudur. Yeniden yapılandırma, düzen ve sistem getirmeyle daha teknik çalışma ile ilgilidir ve Merkür tarafından yönetilir. Dolayısıyla eğer ilişkilerinizde böyle yapılanması gereken durumlar varsa, sorumluluklarla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. İlişki var belki de yok, bilmiyorum ama genel olarak ilişkilerinize bakışı da burada yenileyebilir. Tekrar bir planlama yapabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizde değişiklikler olabilir. İlişkiler üzerindeki genel bakışınızda. Evet, ve sürprizi de bir dolunay, onu da söyleyelim. Uranüs'ten sürpriz bir açısı var ama Mars'tan da aldığı bir kare var. Biraz ev, aile, yerleşim yeri, oralardaki anlaşmazlıklar olabilir. Hani özellikle mesela Perşembe, Cuma günü Ay Terazi burcuna geçmiş olacak ve burada bir paylaşılması gereken sanki bir durum varsa eğer mesela özellikle Perşembe günü biraz gergin bir gün, çekişmeli olabilir, stres yaratacak durumlar olabilir ama maddi anlamda, parasal anlamda da güçlüsünüz. Gökyüzü bu anlamda sizi destekliyor. Eğer böyle bir maddi kazanç veya bir gelir bir şey varsa paylaşılması gereken bu anlamda siz daha güçlü gözüküyorsunuz. Cuma günü gökyüzü nispeten iyi ama hafta sonu cumartesi pazar bu haftanın en verimli aslında günü ki cumartesi günü çok fazla açı var. Önemli açılar da var.
Ay da Akrep Burcu'nda olacak. Su elementinde Güneş'e, Merkür'e, size özellikle balık burçlarının güzel açıları var. Seyahatmiş, geziymiş, yolculukmuş, eğitim olabilir, kültürel konular, okumakla mesela ufkunuzu gelişmek için, belki küçük kısa seyahatler için değerlendirilebilir gerçekten güzel bir enerji akışı olacak. Venüs'ün de Mars'la çok güzel etkileşimleri var. Haftanın en güzel, aslında en çarpıcı, hiç beklemediğimiz anda gelebilecek desteklerinde günü olacak. Pazar günü yine haftanın çok özel bir günü. Ay Akrep Burcu'nda. Sizin için biraz gezi, seyahat gibi alanlarda ve bugün Jüpiter ve Şiron kavuşum yapıyorlar. Biri şans gezegeni, biri şifa gezegeni, biri büyütüyor. Yani büyük bir şifalanma olarak ben değerlendirmek istiyorum. Çok iyi gelecek şifalanmalar, bu sizin para hanenizde bu arada. Sevgili balıklar, eğer oralarda Koç burcunda 15, 16, 17 derecelerde bir yerleşiminiz varsa çok önemli faydalar sağlayabilir size. Maddi, manevi, belki birilerine yardım etmek olarak da değerlendirebilirsiniz. Size gelecek önemli destekleri de maddi, manevi böyle de değerlendirmenizi tavsiye ederim açıkçası. Evet, genel olarak Satürn'ün burcunuza geçmesi 2026 yılına kadar bir sorumluluk düzeyini aslında hatırlatır bize. Kendimize, hayatımıza yeniden bir çeki düzen verme anlamında çalışır ve sorumluluklarımızı arttırabilir. Belki hiç hayatında çalışmamış bir balık iş hayatına girecek. Ya da belki çocuklarıyla ilgili olacak. Bunlar kesinlikle yaş periyotlarıyla da değişecektir. Doğum tarihleriyle çok ilgili çünkü. Ama hayatta önemli sınavlar verir. Eğer kişi gerçekten çok disiplinli, düzenli, ihmal etmeyen bir yapıdaysa eğer, bu ödül olarak gelecektir. Ama ihmal edilen neresi varsa, hayatımızın hangi köşesi varsa işte oralarda da bize bir düzenleme yapmamız için bazen zorlu koşulları da hayatımıza getiriyor. Yani bir öğretmen, bir müfettiş geldi ve sizin hayatınızı düzene sokmak için sizinle 2,5 yıl yürüyecek. Dediğim gibi doğum haritanızın etkileri burada çok önemli. Evet, böyle bir zaman dilimindeyiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yayını beğenmeyi ve abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Her gün yayınladığımız programlarımızdan her akşam YouTube'da yayın yapıyorum. Sizlerin de haberi olmasını isterim ve aramızda görmek isteriz sizi. Kendinize iyi bakın.